Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yine süper bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün şu an gidip hemen YouTube'a yazabilirsiniz. Move to Earn kavramını yine ilk kez size bahsedeceğiz. Bu Move to Earn nedir? GMT'nin fiyatı niye şu an 3.05? Ve yine Step'n uygulamasında cevap aradığınız bütün soruları cevaplamaya çalışacağız. Biraz yayının toparlanmasını bekleyelim. Arkadaşlarınızı çağırın. Süper bir yayın olacak. Geçen eksik kalan soruların da tamamını cevaplamış olacağız. Stepn'la ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Bunun dışında sürpriz şeyler de öğreneceksiniz. Move to Earn kavramını öğreneceksiniz arkadaşlar. Yeni bir hype mı başlıyor? Bu hype'da tabii ki bir hype varsa bunu Türkiye'de ilk kez tabii ki Kripto Kurdu bahsedecekti. Ve bu başlıkla birlikte bugün yine gün içerisinde size 2 tane çok güzel projeyi bahsettiğimiz bir video geliyor ve bu projelerin ikisi de Move to Earn arkadaşlar. Bu videoyu da muhakkak izlemeyi unutmayın. Alican arkadaşımız hazırladı. Hep birlikte ekipçe değerlendirdik ve o da çok güzel bir video oldu. Orada da Move to Earn kavramı ve aynı zamanda 2 adet çok güzel proje ki bir tanesi arkadaşlar henüz coin'i bile çıkmamış. Yani çok erkenden bir şeyleri yine herkesten önce yakalamış olacağız. Şimdi benim her zaman şöyle bir lafım vardır. Hype'ı bir şey başlatır arkadaşlar. Fitilini ateşler ve o tutulduğu zaman artık o hype'ın önüne geçiremez. Burada uyanık olursanız, araştırmacı olursanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz bu hype sayesinde. Ki bunu daha önce DeFi'larla başlayan NFT, Metaverse diye devam eden süreçlerde şimdi yeni bir kavram artık yayına çıkıyor ve bunun ismi de Move to Earn diyoruz arkadaşlar. Yeni hype'lardan bir tanesinin Move to Earn olacağını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde yayını beğenirsek çok seviniriz. Birçok kişi yararlanmış olur yayından arkadaşlar. Biz de motive oluruz. Herkes yayını beğenirse çok seviniriz diyorum. Evet, şimdi Ramazan'dan önce size tabii Stepn'la ilgili bütün sorularınızı cevaplayacağız ama sonrasında da bu yayın kalacak kanalda. Bir Alican'a söz vermek istiyorum. Alican, spoiler vermeden Move to Earn seni heyecanlandırıyor mu? Bundan biraz bahseder misin? Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alican. Abi Move to Earn beni çok heyecanlandırdı. Biliyorsunuz zaten GMT token Step'n projesi mükemmel bir hacme, mükemmel bir piyasa değerine ulaştı. Bu da bize bazı şeyleri hatırlatıyor aslında. Metaverse'e dönersek, meme tokenlara dönersek bunu başlatan bir proje oluyordu her zaman ve yükseldikçe yükseliyordu. Ardından diğerleri geliyordu abi. Burada da aynı şey söz konusu olabilir. Burada da çok güzel projeler buluyoruz arkadaşlar. Cephanemizde 7-8 tane Move to Earn oyunu var. Biz bunları beğendiklerimizi, güvendiklerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tabii her zaman olduğu gibi bunu ilk size sunan biz olacağız arkadaşlar. Bizi heyecanlandırdı. Move to Earn, Play to Earn'lere göre daha... Evet. Hemen böyle soru cevap şeklinde gitmek istiyorum. Evet. Videoda arkadaşlar Move to Earn kategorisini nerede bulacaklarını anlattın mı? Onu aslında tam göstermedim. Onu unutmuş olabilirim. Tamam, onu birazdan göstereceğim. Ben de göstermediğini fark ettim ama. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman bir bilgi vereceğiz. Evet Alican, devam edebilirsin. Move to Earn aslında Play to Earn'lere göre daha böyle sağlıklı, daha uzun süre hayatta kalacak bir konsept diyebiliriz. Çünkü içinde bir emek var. Hani botlara ihtiyaç duyulmadan ya da botların olmadığı bir oyun düşünün arkadaşlar. Hani çoğu Play to Earn, sağlam olmayan Play to Earn botlara emanet gidiyor ve insanlar artık makine gibi para kazanmaya çalışıyor. Çok para kazanılırsa onun değeri düşer, token kazanırsa token'ın değeri düşer. Ama gördüğümüz gibi GMT token'da yani Step'n projesinde insanlar emek harcıyor, koşmaya başlıyorlar. Bu da insanları heyecanlandırıyor bu da token'a yansıyor. Gördüğünüz gibi bizim anlattığımızdan beri şu an 300x'e doğru devam ediyor. Yani söyleyeceklerim, soru gelsin ben öyle cevap vereyim istersen abi. Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim arkadaşlar. Move to Earn niye önemli? Niye en başındayız diyoruz? Şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu an size de birazdan göstereceğim Move to Earn kategorisinde. Hatta ekranı bana alabilir miyiz? Ben ekran paylaşmam gerekiyor önce galiba. Bir alalım hemen.
Ben ekran paylaşayım. Evet, alabiliriz bana. Sendeyiz. Evet arkadaşlar bakın bunların linkini de size atarım şimdi. Move to Earn kategorisine girdiğimizde CoinGecko'da şu an sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane coin olduğunu görüyoruz. Zaten GST'nin de GMT'nin aynı proje olduğunu düşünürsek şu an hala hazırda 2, 4, 5, 6, 7 yani 6 proje söz konusu arkadaşlar. Buradaki 7 günlük yükseliş oranlarına bakarsanız da zaten durumun ne kadar ciddiye gittiği noktasını anlayabilirsiniz. Tabii ki burada her move to earn dediğimiz yani arkadaşlar kısaca şu hareket et ve kazan. Bir şeyler yap gerçek hayatta ve kazan. Yani bir tuşa basma. Kiminde yürü, kiminde top sektir, kiminde işte bir tane drone'la savaş. Bir şeyler yap. Bu gerçek hayatta bir realitede bir şeyler yap ve para kazan oyunları olarak düşünebilirsiniz. Ama burada şuna da dikkat etmek gerekir tabii ki. Hype'lar tabii ki önemlidir. Başladığında böyle sansasyonel yükselişler olur. O yüzden yine de bu projelerin hepsine tek tek bakmak gerekir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hype başladığında kötü niyetli insanlar da bu projelerin içine girer. Yani artık hiç ipini koparan Move to Earn projesi çıkartır. Öyle söyleyeyim amiyane tabirle arkadaşlar. Bu sefer ne olur? Tadı kaçar. İşte biz bu tadı kaçıncaya kadar iyi projeleri bulup kafadan yatırım yaparsak 100 kat, 200 kat, 300, 500 kat çok kolay bir şekilde kazanabiliyorsun. Nasıl kazanabiliyorsun? Ancak araştırarak arkadaşlar. Bedava diye bir şey yok. Yani bana bugün gelseniz deseniz ki karşıma Arş hocam bana 300 kat yapacak proje söyler misiniz? Söyleyemem arkadaşlar. Bunu araştıracağız. Bunu hep birlikte araştıracağız. Hep birlikte bulacağız. Bazen yanılacağız. 5'inden bir tanesi tutacak. 10 taneden bir tanesi tutacak. Ama ancak bu araştırmakla oluyor. Yani şunu alalım 500 kat yapacak, 300 kat yapacak, 200 kat yapacak gibi söylemler tamamen yanlış. Zaten bizi takip eden herkes de bunu biliyordur. Biz size bir ufuk daha açıyoruz. Move to Earn kavramı diyoruz. Bunun hype olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili yayınları arttıracağız. Dediğim gibi öğleden sonra bir video daha geliyor. Sadece Move to Earn'lere özel bir video daha geliyor. Onu söyleyebilirim. Telefonum çaldı ama neyse önemli değil. Evet Ramazan tekrar ekranı sana alalım. Ben de bu kategorinin şeyini atayım. Alınca söylersiniz. Aldık. Evet Ramazan sendeyiz. Biraz da sen bahset sonra Stephen'la ilgili sorulara geçelim. Evet yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var ne yok görüşmeyeli. Biz birazcık seyahat ettik, iş görüşmesi yaptık. Sonrasında da yeni heyecanlarla geldik. Bizim aslında bu kısımla ilgili gündem orada pek geçmedi. Yani Binance'in Dubai'deki etkinliğinde bu kısım çok fazla böyle konuşulan bir bölümde değildi. Oradaki etkinliğin amacı içerisinde çok yer aldığını görmedik ama araştırmalarımızla ve duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz yöntemlerle baktığımızda bu furyanın, bu yeni başlayan trendin günümüzdeki günleri ele geçireceği çok bariz belli. Çünkü farklı bir metot, farklı bir yöntem. Yani bildiğimiz geleneksel, yani kriptoda da artık gelenekselleşmiş şeylerden çıkıyoruz yavaş yavaş. Şöyle, mesela madencilik sisteminin gelenekselliği artık bir nevi bu sistemle bozulmaya başlıyor. Neden derseniz, eskiden bir tane cihaz alıyordunuz, koyuyordunuz ya da işte cihazların da kendi içinde farklı özellikleri vardı. Kimisi antendi, kimisi böyle bir hard disk kutusu gibi bir şeydi, bilgisayar kasası gibi bir şeydi. Şimdi bunda herkesin telefonu biraz miner'a dönüşüyor. Herkes madencilik cihazı almak yerine o uygulamanın içerisindeki madencilik yapabileceği, yani aslında bir nevi para kazanabileceği ayakkabı ya da NFT'yi alıyor. Stephen'ı ilk duyduğumuzda birçok kişiden gelen soru şuydu: ayakkabıyı gerçek fiziki olarak mı alıyoruz? Yani o dönemden hemen arkasına bilgilendirmeler ve canlı yayın yaparak zaten biz her şeyi detaylıca anlattık. Şimdi bunun üzerine hemen gelişmeler hızlıca devam ediyor. Çok detaylı bir konu içerisindeyiz. Konunun her gün yeni güncellemeleri mevcut. Adamlar bu işi yaparken öylesine başlatmamışlar. Yani gerçekten dışarıdan bakınca böyle bu saadet zinciri diye düşünenlerin hepsinin düşüncesini boşa çıkaracak bir sistem.
en azından para kazanılacak bir sistem. Yani bundan önce işte Metaverse'ler vardı, Play to Earn'ler vardı. Şimdi Move to Earn'ler var. Yani biz işin aslında hep earn kısmındayız arkadaşlar. Burada para kazanmaktan vazgeçmiyoruz ve para kazanacak bir şeyleri en başında yakalayınca da sonuna kadar böyle taşı sıkarcasına, suyunu sıkarcasına para kazanabiliyoruz. Yayından ayrılmayın. Yayını beğenmeyi unutmayın. Bununla ilgili şimdi birazdan soru cevap yapacağız. Sizden gelen sorular da olacaktır. Mutlaka yorumlara yazın. Bakmıyor demeyin. Yorumlardaki sorularınıza bakarak hepsine cevap vereceğiz. Hem de bir sonraki yayınlarda bizim için siz yani kalıcı bir bilgi haline gelecek burası. Şimdi öncelikle başlayacağız birazdan. Ayakkabının kullanımı açısından, işte mindlayıp yeni ayakkabı üretme açısından ve kazanç, maliyetler açısından bu soruların cevaplarının hepsi olacak. Evet Ramazan, teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş Stepn'la ilgili sorulara başlayacağız ama Move to Earn kategorisinin tutmasını, hype olacağını düşünmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi şu an. Aynı kanal politikamızda olduğu gibi çalışan kazanır. Yani ne diyoruz? Work, learn, earn diyoruz. Yani çalış, öğren ve kazan. Bir emek sarf et ve kazan üzerine yoğunlaştığı için bunun gerçek hayatta bir yansıması olduğu için bu kategorinin tutacağını düşünüyorum. Nasıl kriptoda araştırmayanlar para kazanamıyorsa bu da aynı bu şekilde olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bunun bir işlevselliği olduğu noktasında da emin olduğum için iyi şeyler geleceğine de bir sıkıntı görmüyorum. Tabii ki bu noktada kolaycıların işine yaramadığı için onların canını sıkıyor olabilir arkadaşlar. Yani kolay para kazanma niyetinde olan insan her zaman kolay para kaybeder. Bunu unutmamak gerekiyor. Biraz zorlanmanız gerekiyor. Hayat da böyledir çünkü. Evet, hızlıca sorulara geçelim. Tüm her şeyi okuyoruz arkadaşlar. Şu an yorumlarınızın hepsi açık. Sırası geldiğinde hepsini cevaplamış olacağız. Ramazan, istersen sen Stepn uygulamasını aç bize. Hemen açayım. Stepn uygulamasını mobildeki arayüzün içinde ekrana yansıtarak sizin sorularınıza cevap vereceğiz arkadaşlar. Sadece bu video özelinde değil. Bu arada arkadaşlar Ramazan onu halledene kadar şunu söyleyeyim. Bakın bir kategori var burada. Move to Earn kategorisi var. Sadece kendinizi Stepn'la sınırlandırmayın. Bakın araştırmaya devam edin. Bizim de videolarımız gelecek ama araştırmaya devam edin. Sadece Stepn özelinde gitmeyin. Yani artık siz bakın Türkiye'de Move to Earn yazın YouTube'da, Move to Earn diye bir kavram yok. Şu an ilk kez görüyorsunuz. Move to Earn kavramı. Yani bunun bir kavram olduğunu, Stepn'ın da dışında başka projeler de olduğu noktasına kesinlikle fokuslanmanız gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu önemli. Israrla söylüyorum. Benim için önemli. Sizin için de bence önemli olmalı. Ramazan, ekranı hallettiğinde söyle, hemen başlayalım. Tamam. Discord'da ekran vereceğim şimdi hemen. Bütün sorularınızı cevaplayacağız. Hiç merak etmeyin. Hepsini görüyorum şu an. Batuhan'ın, Sezer'in, hepinizin cevaplarını görüyorum. 2 kere yazmanıza gerek yok. Hepsine cevap vereceğiz. Konuşacağız Ömer. Onu da konuşacağız. Arkadaşlar zaten ilk yayında her şeyden bahsettik hemen hemen. Bizim ilk yayınımızı izleyerek orada bir Stepn'a başlama anlamında aklınıza takılabilecek bütün soruları cevaplayabiliyorsunuz. Şimdi işin biraz daha geliştirdik ve biz de biraz daha öğrendik aslında yani. Bizim de o zaman baktığımızda hani Ramazan, Dubai'de Binance'ın işte bu fan token sorumlusuyla görüştük ya. Adam ne dedi? Ya dedi Lazio Porto'dan sonra dedi biz işi biraz daha öğrendik dedi, açık konuşmak gerekirse dedi. Bizim de öyle arkadaşlar, öğreniyorsun. Biz de biraz daha öğrendik. Şu an daha donanımlı bir şekilde. O zaman eksiklerimiz varmış, biz de fark ettik. Şu an tam donanımlı bir şekilde Stepn'la ilgili tüm sorularınıza cevap vereceğiz. Daha sonra izleyecekler de olacak ya, çok uzatmayalım Ramazan, hızlı şekilde. Evet, şimdi ekranı yansıttık zaten direkt. Şu an arkadaşlar biz bundan yaklaşık işte bu Launchpad olduktan sonraki dönemde hemen ayakkabı aldık ve bu koşu yürüme düzenine başladık Stepn uygulaması içerisinde. İlk başta bir common ayakkabı aldık. Sonrasında dediğimiz gibi koşucu arkadaşlarımız vardı. Runner almıştık biz ikisini de. Bir tanesini de Walker aldık denemek için, daha sonrasında ayakkabı değişikliği yaptık. Ve bunları alırken de sıfır mind, yani hiç çiftleşmemiş ayakkabı dediğimiz modelde aldık.
Bir tanesini common aldık, bir tanesini uncommon aldık. Yani NFT'lerle birazcık aranız iyi ise common ve uncommon arasındaki farkları biliyorsunuz işte. Giderek nadirliği ve sayısı, nadirlik azalıyor. Nadirlik özelliği artıyor, sayısı da azalıyor yani bir nevi. Rütbe kazanmış oluyor ayakkabı bir nevi, NFT'niz ya da öyle düşünebilirsiniz. Bizim runner ayakkabı almamızın sebebi bu işten maksimum para kazanmanın nasıl gösterileceğini size anlatabilmek, hem de aynı zamanda bizim yani bu uygulamayı kullanan kişilerin düzenli olarak her gün koşuyor olması arkadaşlar. Siz eğer bu ayakkabı maksimum kazandırıyor diye runner ayakkabı alırsanız, her gün o belli sürat aralığına çıkmazsanız, birazdan göstereceğiz, sürat aralığına çıkmazsanız maksimum parayı kazanamazsınız. O yüzden en çok parayı kazandıranı değil, en kullanışlı olanını almanız gerekiyor. Şimdi biz öncelikle dediğim gibi bir tane common, yani şu, bir tane de uncommon dediğimiz bu ayakkabıyı aldık. Bunları aldığımızda bu ayakkabıları çiftleştirme özelliğiyle ilk aklımıza takılan soru, oradan başlıyorum. Barış, senin başka bir sorun var mı bilmiyorum da hani soruyu da sor Ramazan, sonradan zaman bölmesi ekleriz. Soruyu sorup cevap ver o zaman. Aynen. Ayakkabı mindlama ve yeni bir ayakkabı üretme nasıl oluyor? Yani bu en başta ilk takılan soru bu. Yani yeni başlayan birinin bile sorduğu soru bu. Yeni bir ayakkabı üretme nasıl oluyor? Öncelikle bunun için 2 tane ayakkabınızın olması gerekiyor. 2 tane ayakkabı, bizde şu ikisi common ve uncommon dediğimiz bu Walker ve Runner ayakkabı vardı. Bunlardan çiftleştirmek üzere içerisine dokunuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz, burada Show Mind yazıyor. Yani yeni bir ayakkabı üretmek için buraya dokunmanız gerekiyor. Bu 0'dan 7'ye kadar gidiyor. Siz marketten gidip ayakkabı aldığınız zaman bu ayakkabıyı çiftleştirmiş oranına göre burada yazıyor. Şu an bu bir kere çiftleşmiş gözüküyor yani. Bir nevi bir kere üretilmiş bundan ayakkabı. Aşağı doğru şöyle indiğinizde de bundan çıkan ayakkabıyı görebiliyorsunuz. Bir tane trainer ayakkabı çıkmış. Nasıl mı çıkıyor? Show Mind'ın üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Size diyor ki bir tane daha ayakkabı buraya eklemeniz gerekiyor diyor. Buraya bir tane daha ayakkabı seçmeniz gerekiyor. Elinizde hangi bir tane daha? Biz şu soldakini seçerek önceki yaptığımız düzenin aynısını da yapıyoruz. Evet, sizden, yani bu bedava bir çiftleşme değil arkadaşlar. Sizden 500 GST istiyor. Bu Mind tuşuna bastığınızda bize yetersiz diyecek. Çünkü şu an o kadar GST'miz yok. Evet, bakiyemizin yetersiz olduğunu gösteriyor. Buraya GST atarak ya da biriktirerek koşarak, yürüyerek ya da transfer ederek, cüzdanınızı transfer ederek buraya GST attığınızda yeni bir ayakkabı üretmiş oluyorsunuz. Bizim de yeni ürettiğimiz ayakkabı bu oldu arkadaşlar. Ama yeni ayakkabı üretirken de nasıl oluyor onu da hemen açıklayayım. Direkt bir dakika Ramazan. Soru cevap şeklinde gidelim sonra izleyecekler için. Yani kısaca şunu diyoruz. Ayakkabıyı mind etmek için 2 adet ayakkabınızın olması gerekiyor. Bu ayakkabıların herhangi birinin 7'de 7, yani bir ayakkabı en fazla 7 tane yavru çıkarttığı için 7'de 7'den az bir sayıda daha önce mind işlemi yapmış olması gerekiyor ve ikisini birleştirip 500 GST. Evet, yani ayrıca şunu da düşelim. 2 ayakkabının da 5 levelle ulaşmış ve üzerinden 48 saat geçmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda canlarının da dolu olması gerekiyordu değil mi? Onu da enerjimizin, yani şu enerjimizin bize günlük 24 saatte verilen şuradaki enerjinin kaç enerjiniz varsa arkadaşlar, bizde 5 enerji var, sizde kaç enerji varsa bunun dolu olması gerekiyor. Bunu harcamıyor ama dolu olmasını istiyor. Yani bu çiftleşmeden sonra bu enerji sıfıra düşmüyor. Yine kullanabiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz, koşabiliyorsunuz artık hangi ayakkabınız varsa. Ama bunun dolu olmasını istiyor sizden. Yani 2 ayakkabı olması gerekiyor. İkisinin de en az 5 level olması gerekiyor. Sonra enerjimizin dolu olması gerekiyor. Ve aynı zamanda 500 tane de GST gerekiyor. Yani 500 GST'nin şu anki fiyatının da yüksek olduğunu düşünürsek burada karlı ve zararlılıkla ilgili soruyu sorayım Ramazan. Peki 500 GST harcadık ve bu ayakkabıların içinden bize neye göre ne çıkıyor ve bu ayakkabıları mind etmek acaba karlı mı? Evet, şimdi bunu biz bir tane video yaptık aslında. Hani o videoyu da ekrana verebiliriz. Oradan da devam edebiliriz de. Bu iki ayakkabıyı çiftleştiğinizde bir tane kutu çıkıyor arkadaşlar. O kutu videosunu istersen verelim ekrana. Evet, kutu videosunu verelim ama yanlış heyecanlandığımız yer var, orayı da kestiniz mi? Yok, o şey yok zaten ya, onu şey yapmayacağız. O kısımda tamam, sesli bir kısımda işimiz yok. Ben hemen şimdi şuradan bir ayarlayacağım. Sesler bir dakika. De güzeldi aslında onun ya. Şurada
Bir arkadaşımız şey demiş Ramazan. Arkadaşlar, Enerjinin değil yıpranmamanın dolu olması gerekiyor diye biliyorum demiş. Yıpranmamanın şeyi yoktu. Yani biz yaptığımızda bilerek denedik. Şu an ekranda da göreceksiniz zaten. Evet. Yıpranma özelliğinin bir şey öneminin olmadığını göreceksiniz şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın ekranda biz bunun ekran videosunu aldık. Biz bunu Dubai'deyken yaptık. Bir tane Volker ayakkabı var şu an ekranda. Bir tane de Runner ayakkabı var. Şu an enerjimiz full, bakın aşağıda görüyorsunuz. Orada mavi çubuğumuz dolu. Evet, bunu yavaş yavaş başlatalım. Evet. Aynen. Şu an yavaş yavaş gidecek. Yukarıda 550 GST'mizin olduğunu da görüyorsunuz. Şu an için bu iki ayakkabıyı çiftleştirmek için içerisine gireceğiz biz bu videoyu. Ekran videosu şeklinde çektik. Hem de size anlatabilmek için. Ayakkabıların ikisi de 5 levelde görüyorsunuz. 5 level ve canlıları aslında dolu değil. Yani canlı verimlilik dediğimiz şey, dayanıklılık dediğimiz şey sağ tarafta gördüğünüz, şu Runner yazan yerin sağ tarafında gördüğünüz şey, dolu olmasının bir önemi olmadığını burada görmüş oluyorsunuz. Evet. İçerisine girdiğimizde böyle bir tane ayakkabının hangisinin içine girdiğinizin bir önemi yok açıkçası. Böyle seçtik diğer ayakkabıyı. Burada bizden 500 GST istedi. Daha sonrasında Mind tuşuna Barış o uğurlu parmaklarıyla dokunarak bastı ve böyle bir hareket oluştu arkadaşlar. Evet. Ayakkabılar titremeye başladı ve durduralım Ramazan. Aynen. Ve bir Ankam'ın shoebox geldi. Biz burada çok heyecanlandık arkadaşlar. Ankam'ın shoebox. Şimdi step gittiğimiz için arkadaşlara ben her şeyi öğretmek istiyorum. Mind sisteminde bu ayakkabıdan nasıl Ankam'ın shoebox çıktı noktasını anlatmak istiyorum. Onun için de şeye geleceğim. Normal white paper'dan göstereceğim. Ayakkabı darphanesi. Evet. Bana alabiliriz. Evet, sendeyiz. Bir dakika. Hemen şuradan. Evet, senin ekrandayız. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuna İngilizce'ye alalım. İngilizce çok daha sağlıklı olacaktır. Şunu daha önceki yayında da söylemiştik. Bakın. Common ve Common ayakkabıyı birleştirirseniz kesinlikle shoebox'ınız, yani ayakkabı kutunuz %100 oranında Common gelecek. %100 oranında Common gelecek. Bizimki nasıl Uncommon shoebox geldi? Bakın bizimki Uncommon shoebox nasıl geldi? Çok önemli bir nokta. Çünkü bizim Common ayakkabımız var ve diğer ayakkabımız da Uncommon'dı ve bize %49 ihtimali olan bu kutunun içerisinden bundan %50 Common kutu çıkabilirdi. %49 Uncommon kutu çıkabilirdi. %1 de Rare kutu çıkabilirdi. Ramazan o yüzden barış şanslı elleriyle diyor. Yani %49 da aslında Ramazan çok büyük bir rakam ama biz %49'u bulduk. Evet. Şimdi %49'u bulduk. Çok güzel gidiyor her şey. Bu bir shoebox. Ramazan tekrar sana alalım. Devam edeceğiz. Sonraki kısmı step gidelim. Evet. Aldık şimdi mı sana? Evet, bendeyiz. Uncommon shoebox kutusu böyle şimdi ekranda bu doğdu arkadaşlar. Yani ayakkabıyı çiftleştirince herhangi bir ne ayakkabı çıkacağını seçmedik. Yani iki ayakkabıyı birleştirdik. İşte az önceki oranlara dikkat ederek iki tane common birleştirseydik common geleceğini biliyorduk. Uncommon ve common'u birleştirerek Uncommon ve common'u birleştirerek %49 oranındaki şanstan bir tane Uncommon kutu çıktı. Bunun içinden ne çıkacağını seçemiyoruz, bilmiyoruz. Parasıyla da belirleyemiyoruz. Şu an bunu ya satabilirsiniz ya açabilirsiniz. Şimdi evet. Şimdi geldik. Çok güzel. Şuna geldik arkadaşlar. Şimdi biz Ramazan'la sevindik. Bu çığlık falan atıyoruz burada bu arada. Onu söyleyeyim. Bize Uncommon shoebox çıktı. Yani biz 4 dolarda arkadaşlar o zaman GST. 500 GST 2000 dolar harcadık ve hemen geldik uygulama üzerinden. Birazdan size de gösteririz. Filter'lara dedik ki bu Uncommon shoebox'lar ne kadar? Şunu yani gösterebilir miyim ben? Bir dakika, onu da vereyim hemen ekrana. Olur, hemen onu da verelim. Aynen bak. Şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. En düşük Uncommon shoebox şu an 41.98 Solana. 42 Solana civarında. Yani şu an 42 Solana'nın hemen hızlı bir şekilde ben şeyini de hesaplayayım size. Ben söyleyebilirim hemen. Olur, söyle. 42 Solana şu an 77.000 Türk lirası. Hayır, TL değil. Dolar abi. 2000 dolar harcadık ya, onunla kıyaslayacağız. Tamam. Dolarını da söyleyeyim. Arkadaşlar o da 5270 dolar. Evet, yani biz 2000 dolar harcayıp aslında 5272 dolarlık kutu çıkarttık. Yani hemen satsak 5000'i 3000 biz ölüyoruz zaten sevinçten, tamam mı? Ölüyoruz. Ama fark etmediğimiz bir şey var. Yani işte her şeyi bilmek çok önemli arkadaşlar. Ben o yüzden söylüyorum. Bilmediğimiz bir şey var. Şimdi
Ramazan ilk önce şuna gelelim. Şunu da söyleyelim. Bu sonuçta bu ayakkabıdan %50 oranında da common çıkabilirdi. Şu an common çıksaydı eğer bir common shoebox'ların fiyatına bakalım. Common shoebox hemen şuradan filter'dan seçiyoruz arkadaşlar. Common shoebox. O çıksaydı da onun fiyatı da 11 küsür Solana. 11 küsür Solana ne kadar yapıyor ona da bir bakalım. Tabii o gün 11 biraz daha düşüktü bu arada. Ama bugünkünden bakalım. Kaç 11 dolar küsür yapıyor? Solana'mızda yani 1400 dolar civarında yapıyor. Evet bakın şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer bu bir common shoebox çıksaydı biz 2000 dolar harcayıp paramızı 1380 dolara düşürebilirdik. Niye? Garanti kazanç diye bir şey yoktur arkadaşlar. Zaten bu projede garanti kazanç şu noktada olsaydı ben bu projeyi şu an anlatıyor olmazdım, bırakır giderdim. Mantıksız olurdu çünkü. Projenin devamlılığı olmazdı. Şimdi devam edelim videoya Ramazan. Şimdi biz seviniyoruz. Uncommon shoebox çıktı. Herkes de merak ediyor şu an herhalde hikayeyi zaten. Ama bizim gözden kaçırdığımız bir şey var. Biz zannediyoruz ki tabii white paper'da o heyecanla o kısmı okumadık. Biz zannediyoruz ki Uncommon shoebox'lardan Uncommon bir ayakkabı çıkacak. Uncommon bir ayakkabı da çıkarsa diyoruz. Bakalım Uncommon'ın en düşüğüne de Ramazan. Burada bu ekranda biz orada da göstermişiz videoda. O yüzden biraz ileri saracağım şimdi. Hı hı. Shoebox'ın fiyatını orada da göstermeye çalışmışız. Tamam. Bir yandan konuşuyoruz. O zaman 48 Solana'ymış bu arada. Evet, Solana o zaman 100 dolar civarındaydı galiba ya. Ama aynı para yapar. Dolar olarak ortalama aynı para yapar. Evet, bakmışız fiyatına. Sonra gelmişiz arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Yine aşağıdan ayakkabı ikonu var. Orada ayakkabı ikonuna bastığınızda bakın şurada sneakers'e shoebox yazıyor. Shoeboxers yazıyor. Oraya tıklıyoruz ve burada kutuyu görüyorsunuz zaten. Evet, biz bunu açmak için evet. Bir durduralım Ramazan istersen. Durduralım. Şimdi. Evet, durduk. Şimdi arkadaşlar biz bu noktada baktık. Dedik ki bu kutu 48 sol yapıyor. Zaten açarsak Ramazan'ın gösterdiği gibi Volkur bile çıksa Uncommon bir Volkur ayakkabı 40 sol. Dedik ki burada zaten biz her türlü kardayız. Çünkü biz Uncommon çıkacağını düşünüyoruz ya içinden. Biz kardayız. Bir de dedik üstüne şey çıkarsa neydi o? Trainer mıydı? Evet, trainer. Bir de dedik trainer çıkarsa zaten trainer Uncommon'ların fiyatı çok daha yüksek. Ne kadar hemen onu da söyleyeyim. O zaman bile 15-16 bin dolar diyor. Şöyle söyleyeyim. Bir de dedik ki biz bu ayakkabıdan bir de sıfır mind trainer Uncommon bir ayakkabı şu an 100 sol arkadaşlar. Bir de dedik ki biz buna trainer bulduk mu? İşi bırakıyoruz dedik. Ben Ramazan öyle dedim hatta. Ben bırakıyorum dedim. Hatta öyle zannettik. Çok heyecanlı o yüzden çok uzatıyorum. Ama ekranı hemen bana alalım açmadan önce. Kısa bir şey unutmuştuk. Burası da çok önemli. Ayakkabına mind etmenin ilk kısmını anlattık ve ikinci kısmı geldi. Sendeyiz. Bir Uncommon ayakkabı, Uncommon shoebox'tan yani bir Uncommon kutudan %25 oranında arkadaşlar maalesef ki common çıkıyormuş. Biz buraya atladık. Sonra %73 oranında Uncommon çıkıyormuş ayakkabı. %2 oranında da rare çıkıyormuş. Yine iki tane common ayakkabıyı birleştiren arkadaşlar da kesinlikle common shoebox elde edecek ya arkadaşlar. O common shoebox'tan da %3 ihtimaliyle uncommon çıkabiliyormuş. Bakın. Biz tabii bunu kaçırdık ve açtık. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Üçüncü etabı da var daha bakın arkadaşlar. Biz bir Volkur ayakkabıyla bir runner ayakkabıyı birleştirdik. Volkur'la runner ayakkabıyı birleştirdiğimizde %45 oranında Volkur, %7 jogger, %45 runner ve %3 trainer geliyordu. Dikkat edin. %3 bu trainer aklınızda kalsın bakın. Hepsi bir olasılık bakın. %73 Uncommon bir ayakkabı çıkabilir. %25 common çıkabilir. %2 rare çıkabilir. Ama aynı zamanda %45 Volkur olabilir bunlar. %7 jogger olabilir. %45 runner olabilir ve %3 trainer olabilir. Evet Ramazan devam edelim. Anlatabiliyoruz değil mi? Yayın arkasındaki arkadaşlar. Anlaşılıyor değil mi? Evet çok rahat anlaşılıyor şu an. Tamam. Biraz karıştı gibi oldu ama yani ancak böyle anlatılıyor öyle söyleyeyim. Sayılar girince birazcık karıştı ama genel olarak anlaşılıyor şu an. Videoda Evet, daha şimdi, olacaktır. Evet şimdi bakın dikkat edin biz buna kesin Uncommon çıkıyor diyoruz. Ama common %23 ihtimal varmış. O zaman işte Barış'ın elinin şanslı olmadığı ortaya çıktı Ramazan. Devam edelim. Ya aslında bağımsızlık oldu. Aynı gün açmasaydık belki olurdu bilmiyorum. Bir gün sonraya bıraksaydık şansı. Evet açmak için devam ediyorduk arkadaşlar. Böyle video ekranda emin misin açacaksın mı diyor. Açalım babacım diyoruz.
Sonra biz burada bir sevinç çığlığı atıyoruz arkadaşlar. Evet, durduralım. Evet, dur. Arkadaşlar ayakkabı trainer çıkıyor. %3 ihtimal. Bakın %3 ihtimal. Biz bunu Ankam'ın zannediyoruz ya. Hiç bakmıyoruz. Ankam'ın trainer ayakkabıda 100 sol. Bakın %3 ihtimali bulduk elimizle. Ama maalesef ki arkadaşlar ayakkabı Kam'ın ayakkabı. Biz burada bağırıyoruz. Oteli yıktık. Ama bir Kam'ın ayakkabı çıktı. Dolayısıyla Kam'ın trainer bir ayakkabının şu anki değeri de arkadaşlar hemen söylüyorum onu da size. 15.92 sol, 16 sol. 16 solun fiyatına da bakalım Ramazan. 16 solun fiyatını da hemen söylüyorum. 16 sol fiyatı tam $2000 şu an. Tam $2000. Arkadaşlar bu kadar heyecan kafa kafaya çıkmakla bitti. Öyle söyleyebilirim. Kafa kafaya çıktı. Yani biz bu ayakkabıyı satarsak eğer $2000 kazanıyoruz. Harcadık $2000. Güzel bir heyecandı. Ama bunu işte iyi bilmek gerekiyormuş. Bu noktada da onu da görmüş olduk. Bütün ihtimalleri göz ardı etmedik, gördük ama o ihtimali göremediğimiz için bize Kam'ın bir trainer ayakkabı çıktı. Yine zarar etmedik hiç olmazsa, o açıdan da güzel olarak görüyorum. Şimdi bu konuda herhalde şey yaptık. En azından bir trainer ayakkabımız oldu, öyle söyleyeyim. Bu konuyu da sizle paylaşmak istedik. Şimdi bu konu çok uzadı bu arada, farkındayım ama bunu anlatmak zorundaydık. Ramazan, aklında bununla ilgili başka bir soru var mı? Mind'la ilgili. Mind kısmı ile ilgili başka bir soru şu var arkadaşlar. İşte hani ayakkabının şey olduğuna çok dikkat edin. Yani ayakkabının daha önce mindlanmamış olmasının bir zararı ya da daha önce nelerin çıktı çok da bir şey yok. Hani mesela bakıyorsunuz altta bu ayakkabıdan işte daha önce mindlanmış ve şundan vermiş. Bir sonrakini verecekken yine ondan vermesiyle alakası yok. Tamamıyla olasılıkla alakalı bir durum. Ya da neyi neyle çiftleştirirseniz ne çıkacağına bakmanız gerekiyor oransal olarak. Yani iki tane bir şey çiftleştirince %100 oranında yine bir şeyin vereceğinin garantisi yok. Yani birazcık o yüzden bu işi şey yapmışlar. Nasıl söyleyeyim böyle? Her şeyi oranlamışlar ve herkesin aynısında eşit oranda bir şeyden kazanabilmesini sağlamışlar. Tamamıyla şansla dayanmışlar olayı. O yüzden kimsenin böyle bir ayrıcalık ihtimali kalmamış. Parasını bastırarak da olmuyor yani, görüyorsunuz işte. Aynı zamanda bu sistemin devamlılığını da sağlamış. Yani fazla bir para yükselmediği, paranı hani haksız bir şekilde yükseltemediğin için, diyelim ki bana Ankam'ın bir trainer çıksaydı, işte ben oradan kar ediyorum ya, ama diğer adama da Kam'ın Walker çıktığında o da zarar ediyor mesela. Evet. Bunlar birbirini dengeleyecek şekilde oransal olarak ayarlanmış arkadaşlar. Ama şu var, ayakkabı kutu çıktığında, yani eğer satma bu işe ticaret olarak bakıyorsanız, enerji arttırma olarak bakmıyorsanız, Kutuyu yani ticaret olarak bakıyorsanız ayakkabıyı kutu olarak satın yani. Gayet para ediyor yani. Biz satmadık, çok pişmanız. Aynen. Biz satmadık, $3000 kar kaçtı yani, öyle söyleyeyim. $3000'dan fazla, belki kutu olarak beklesek yine olur ama o kutu gelince de işte şey gibi, Binance NFT Market'te ya da herhangi bir şeyde yaptığımız kutu açılışı gibi, yani Mr. Box almak gibi bir şey yani. Onu açmazsan dürtüyor yani, yapacak bir şey yok. Yok be, ben onu her türlü satardım bilseydim ya. Dubai'ye gitmişiz zaten, ekonomi çökmüş. Neyse hadi devam edelim, sonra izleyecekleri sıkmayalım. Şimdi bu Mind olayını bitirdik. Bütün olasılıkları söyledik. Bunu white paper üzerinden de gösterdik. Enerjinin dolu olması gerekiyor. Günlük enerjinizin dolu olması gerekiyor. Ayakkabılarınızın 5 level üzerine çıktıktan sonra 48 saat geçmesi gerekiyor. Ve normal ayakkabınızın yıpranmasının herhangi bir oranının bir önemi yok arkadaşlar. Yani %100 olmak zorunda değil. Onu da bilin. Ayakkabı çiftleştirirken de dediğimiz gibi neyle çiftleştirdiğinizin bir önemi yok. Sadece oranlara bakabilirsiniz. Yani çıkmasının garantisi yok. Neyle çiftleştirin yine oransal olarak çıkacak şey aşağı yukarı değişiyor. Evet Ramazan. Şimdi tekrar ekranı bana verip ikinci soruyu soruyorum. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Enerji. Neye göre enerjimiz kaç tane oluyor? Bu enerjilerden ne kadar para kazanılıyor? Mevzunu hemen anlatalım. Ekran bende mi? Evet, sendeyiz. Evet arkadaşlar, bakın burada yine white paper üzerinde çok açık bir şekilde enerji kavramı açıklanmış. Şu demek arkadaşlar, bakın. Eğer sizin bir tane ayakkabınız varsa, bakın bir ayakkabınız varsa 2 enerjiniz var ve bununla 10 dakika koşarak, yürüyerek ayakkabının tipine göre para kazanabiliyorsunuz. Yani bir 2 enerji 10 dakika gibi bir şey yapmışlar. Hani ortalama süre olarak bu. Yani 2 enerjiniz oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın birden 3'e geçiyor.
Birden 3'e geçmesinin sebebi ne? Arada başka bir şey yok. Öyle düşünün. Bazıları yanlış anlatmış. YouTube'da ben gördüm. Bir ayakkabın olursa bir enerji, iki ayakkabın olursa iki enerji tarzında anlatmışlar arkadaşlar. Bu arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarımız, onu söyleyeyim. Bir ayakkabın varsa iki enerjin olur. İki ayakkabın varsa yine iki enerjin olur. Üç ayakkabın varsa dört enerjin olur. Dört ayakkabın varsa dört enerjin olur. Beş ayakkabın varsa dört enerjin olur. Altı ayakkabın varsa dört enerjin olur. Yedi ayakkabın varsa dört enerjin olur. Sekiz ayakkabın varsa dört enerjin olur. 9'a geldiğimizde işler değişir. 9 ayakkabın varsa 9 enerji olur arkadaşlar. Bakın, sonra devamını anladınız zaten siz. Ama burada ekstra enerji kısımlar var. Hemen bunun örneğini bizim Ramazan ekrana verelim. Şu an bizim 3 ayakkabımız var. Ve bizim kaç enerjimiz var? Bir bakabilir miyiz? Senin ekranda. Evet. Bizim şu an ekrandayız. Bizim arkadaşlar bir tane Uncommon Runner'ımız var. Bir tane Common Walker'ımız var. Bir tane de az önce dediğimiz yeni ufaklık çocuğumuz. Yeni Common Trainer'ımız var. Bunların hepsi toplamı altta şurada görüyorsunuz. Ekranda belki biraz küçük gözükür ama 5 enerji yapıyor arkadaşlar. Hemen bana alalım Ramazan. Bizim 3 ayakkabımız var ve 5 enerjimiz var. Evet, sen de. Hocam demiştiniz ki 3 ayakkabın varken senin 4 enerjin olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, hemen alttaki buradan bağımsız kısım ortaya çıkıyor. Sizin özel bir ayakkabıya sahip olmanız, yani common dışındaki bir ayakkabıya sahip olmanız size artı enerji katıyor. Ramazan ne dedi? Bizim 2 tane common ayakkabımız var. Bir tane uncommon ayakkabımız var. O yüzden arkadaşlar uncommon'dan dolayı bize artı bir enerji geliyor. Her sahip olduğunuz uncommon ayakkabı başı artı bir yukarıdakilerden bağımsız olarak geliyor bakın. Her uncommon için. Eğer bizim 2 tane uncommon'ımız, bir tane common'ımız olsaydı, o zaman bizim 2 tane artı enerji sayesinde 6 adet arkadaşlar, bakın 6 adet enerjimiz olacaktı. Aslında biz uncommon trainer bir ayakkabı mind edebilseydik sadece para kazanmanın yanında enerji de kazanacaktık arkadaşlar. Çünkü artı bir uncommon ayakkabımız olacaktı ve artık buraya artı bir enerji daha ekleyip 6 enerjiye uzatmış olacaktık. Bir soru gördüm, hemen onu cevaplayayım arkadaşlar. Bakın, çok açık anlatıyorum. 4 ayakkabınız da olsa 4 enerjiniz var. 5 ayakkabınız da olsa 4 enerjiniz var. 6 ayakkabınız da olsa 4 enerjiniz var. Bunlar common olduğu sürece. Common ayakkabılar. Evet, common olduğu sürece. Zaten ekstralarını aşağıda anlatıyoruz. Bu ayakkabıların içerisinde tamamen buradan bağımsız olarak uncommon bir ayakkabı, her sahip olduğunuz uncommon ayakkabı başı artı bir enerji, her sahip olduğunuz rare ayakkabı başı 2 enerji, her sahip olduğunuz epic ayakkabı başı 3 enerji ve her sahip olduğunuz legendary ayakkabı başı 4 enerjiye sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Yani bir arkadaşın bir ayakkabısı var, 2 enerji. Ben ikinci ayakkabıyı, common ayakkabı alıp işte buna artı bir enerji eklerim düşüncesiyle alıyorsa almasın arkadaşlar. Çünkü 2 ayakkabıda enerjisi de yine aynı şekilde 2 olacaktır. 2 tane common ayakkabıysa bu. Bu nokta önemliydi. Burada herhalde bir kısım yok. Şimdi ikinci soru kısmına gelelim. Enerji dediğimiz şey ister 2 olsun, ister 4 olsun, ister 10 olsun, 15 olsun, 20 olsun. Enerji dediğimiz şey Ramazan kaç saatte bir doluyor? Enerji dediğimiz olay hemen şuradan ekranı alayım. Çok küçük yazıyorlar, o yüzden biraz görmeniz zor olabilir. Arkadaşlar saatler sabit. Ne zaman ayakkabınızı alırsanız alın. Saat 4 ve 10. 12 saat sonra geçsin, yine gece 4 ve 10 olarak düşünün. Her 6 saatte bir, günü 6'ya bölmüş, günü 4'e bölmüşler ve 6 saatte bir enerjinizin, ne kadar enerjiniz olursa olsun, işte 5 olsun, 3 olsun, 2 olsun fark etmez, %25'i yenileniyor. Siz ne kadar enerji çubuğunuz varsa, şuradaki çubuk ne kadar yazıyorsa, bizde 3.7/50 yazıyor. Bizim 5 enerjimiz var. Bize her 6 saatte bir, bu saatler sabit dediğim gibi 4 ve 10 olmak üzere, her 6 saatte bir 1.25 enerji yenilenmesi yapıyoruz. Ve yani saat mesela saat akşam 10'da bitirdiniz. Ertesi gün akşam 10'da enerjinizin tamamı dolmuş oluyor bu sayede. Siz her 6 saatte bir bu enerjiyi harcayabilirsiniz. Yani 1.25'lik o yenilenen enerjiyi isterseniz yürüyerek, isterseniz koşarak, hangi ayakkabından aldıysanız artık 1.25'i sürekli dolarak gidiyor. Tamamlandığında, bizim için konuşuyorum, şu an burası 5 olduğu için konuşuyorum. Tamamlandığında daha fazla enerji
boşa gidiyor. Yani bir nevi aslında deponuzu doldurmuş oluyorsunuz ve daha fazla enerjiden faydalanamıyorsunuz. O enerjiyi kullanmadığınız sürece yenilenmeden faydalanamadığınız için paranız aslında boşa gitmiş oluyor arkadaşlar. Yani kazanç boşa atmış oluyorsunuz. O günün kazancını alamamış oluyorsunuz. Çünkü o sonradan artan enerjiyi tekrar sizin toplayabilme ihtimaliniz yok. Siz bu enerjiyi harcasanız da harcamasanız da tam saati kaçırdığınızda 4 ve 10 olmak üzere kaçırdığınızda o yenilenmeden faydalanamıyorsunuz. Evet, yani enerjimiz olduğu zaman artık enerjimiz olmuyor ve enerjimiz 24 saatte bir tamamen dolmuş oluyor, sıfırlandığını düşünürsek. Şimdi bu noktada yine çok gelen bir tane soru vardı, aslında şurada görmüştüm. Evet, şu soru Ramazan. Her ayakkabı için, aslında bunun cevabını verdik ama az önce, bu da bulunsun. Enerjimiz her ayakkabı için mi Ramazan? Yani bizim her ayakkabı için mi 5 enerjimiz var, yoksa sahip olduğumuz tüm ayakkabıların toplam enerjisi mi 5? Hayır arkadaşlar, bu soru tabii ki akılla gelebilecek bir soru, doğru, ama sadece uygulamadaki hesabınızın enerjisi olarak düşünün. Yani uygulamadaki enerjiniz olarak düşünün. Her ayakkabının ayrı ayrı enerjisi yok. O ayakkabıların özelliklerine göre işte 3 ayakkabı common alırsanız fazladan enerjiniz olabiliyor. Ama bunların bütün enerjinin toplamını tek bir aktivite harcamış oluyorsunuz. Yani, evet, yani her ayakkabı başı değil. Bu bizim orası sahip toplam olduğumuz depo. Toplam enerji. Evet, toplam deposu orası. Evet. Şimdi devam edelim Ramazan. Yine merak edilen sorularla devam edelim. Enerji sisteminde Ramazan, senin gördüğün, aslında Ömer Faruk'la bulduğunuz bir tane bir şey var. Enerji sistemini verimli kullanmak ve bu enerjiyle, yani bu uygulamadan maksimum para kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Biz bunu yani şans eseri de değil de aslında belki uygulamanın içerisinde bir nevi böyle çok çalışanlar ya da çok uğraşanlar için ya da gerçekten bu işi düzenli takip eden insanlar için ufak bir ödül sistemi gibi bir şey aslında bana kalırsa. Onun için hemen şurada bir ekranı şuraya alacağım. Özel bilgiler gözüküyor çünkü orayı açtığımda. Hemen tamam. Geri vereceğim. Sorun yok. Şimdi hemen ayarlayacağım. İlk güne gideceğim arkadaşlar. İlk güne gideceğim. Hemen şuradan. Ekran görüntüsü mü var? Ekran görüntüsünü açmam gerekiyor. Tamam. Evet, şu şekilde açtık. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. İlk güne gittik. Bu bizim ilk koştuğumuz zamanki ilk yenilenme ya böyle. Yani daha ilk yenilenmez koştuk yani, öyle söyleyeyim. Saat 4'te yenileniyordu. Saat 3 gibi ayakkabıyı aldık, hemen yeni bir enerji dolardı olmaz. Yani %25'i yenilenmez bir enerji derken işte ilk yenilenmeyle birlikte koşmaya gittik. O zaman iki enerjimiz vardı. Ve %25'i yenilenecekti. 0.5 enerjimiz yenilenecekti. Ve biz bu koşmaya gittiğimizde bir baktık 0.6 enerji harcamışız. Dedik ki bu nasıl oluyor? Daha sonrasında mesela siz diyelim ki bir enerji yaptınız. Bir enerji yerine 1.2 harcanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama fullken bu böyle gözükmüyor bu arada. Hani 2 enerjimiz var ya, mesela 2 enerjiyken 2.5 olmuyor. Aslında 6 saatte bir kullanmanız gerekiyor. 6 saatte bir kullanırsanız 0.5 yerine 0.6 enerjilik kazanç sağlıyor size ve aynı zamanda o kadar enerjiniz varmış gibi sizi yürümenize imkan veriyor ya da koşmanıza imkan veriyor. Enerjinizin %20 fazlasını veriyor yani size. Evet, yani bu sistemde bu işi para için yapan, yani zaten herkes para için yapıyor da yani ama bunu şey yapmış artık. Ya ben bunu aldım, bu ayakkabıları maksimum kullanacağım diyen kişiler arkadaşlar, enerjiniz sıfırlandı. Sıfırlandıktan sonra 6 saat sonra enerjiniz kaç olursa olsun onun %25'i kadar enerji geldiği anda koşarsanız, sonra onu tekrar sıfırlamış olacaksınız ya, tekrar bir 6 saat sonra gelecek, yine koşacaksınız. Yani aslında günde 4 defa yürürseniz, koşarsanız buradan maksimum şekilde enerjinizi harcayıp para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aranızda bu yayına özel güzel bir bilgi olsun. Evet. Burada da şöyle bir akla hemen soru gelebilir. Onu da hemen verelim. Yani şey diyebilirsiniz mesela, hocam bu da yıpranmayı arttırmıyor mu? Evet, birazcık yıpranmayı arttırıyor ama ben açıkçası kazanç kısmının daha faydalı ve mantıklı olduğunu görüyorum. Ayakkabı yıpransa da siz sonuçta o tokenden kazandıkça, o tokenin fiyatı arttıkça bundan gerçek anlamda para kazanmanız daha iyi olacak ve
level arttırdığınız zaman da oradan gelecek puanları dayanıklılığa harcadığınızda buradaki ayakkabının dayanma ömrünü de arttırarak bu kazancı çok daha faydalı kullanma şekliniz olabilir. Bu da ayrı bir nüanstı yani. Evet. Peki siz yapıyor musunuz derseniz arkadaşlar, hayır biz yapmıyoruz. Biz günde bir kere yapıyoruz. O bilgiyi de verelim. Yani 6 saatte koşacak bir şeyimiz yok bizim. O yüzden günde biz de bir defa yapıyoruz. Yani biz aslında o ayakkabıyı maksimumda kullanmıyoruz. Bunu sadece size bilgi olarak verdik. Çünkü bu zorlayıcı bir şey. Zaman alan bir şey olarak ön plana çıkıyor. Şimdi devam ediyorum. Eski yayındaki sorulara da bakıyorum. Şimdi arkadaşlar şununla ilgili çok soru var. Yani ben ayakkabı alırsam kar eder miyim? Soru. Arkadaşlar hiçbir şeyde kazanç garantisi yoktur. Bu ayakkabıları alırsanız spor yapmış olursunuz. Sağlıklı yaşamış olursunuz. Ve para kazanmaya başlarsınız. Ama yarın bir gün coin'in fiyatı düşebilir. Ayakkabının fiyatı düşebilir. Her projede olduğu gibi bu projenin de riskleri vardır. Hızlı hızlı geçiyorum bazı sorular. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bedava ayakkabı alabilir miyim? Alamazsınız arkadaşlar. Bedava ayakkabı diye bir şey yok. Hemen diğer sorunun cevabına geçelim. Bedava unuttum valla. Bedava ayakkabı ile ilgili bir şeydi. Ayakkabım olmadan para kazanabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı da ayakkabınız olmadan para kazanamıyorsunuz. Bu sorularda hemen cevaplamış olalım ve diğer önemli sorulara geçelim. Bunlar zaten her yayında sorulan şeyler. Şimdi evet. Level arttırma Ramazan. Level arttırma. Bundan bahsedelim. Bir ayakkabının levelini arttırmak ne işimize yarar? Evet. Onu da şurada hemen ekrana geçelim. Bununla ilgili aslında Ömer'in de hakim olduğu bir nokta ama ben yine şey yapacağım. Gayet açıklayıcı. Sandığı anlatacağız arkadaşlar. O da programda. Aynen. Arkadaşlar şimdi ayakkabının levelini arttırmak tamamıyla size daha fazla kazanma sağlıyor. Ve aynı zamanda ayakkabınızın daha az yıpranmasına da bir nevi fayda sağlıyor diyebiliriz. Şöyle o da. Ayakkabınızın şurada level 7 mesela bu ayakkabı bizde. Bastığımızda 8. level olabilmek için 8 GST harcıyoruz ve üzerine 480 dakika bekliyoruz. Onun da hızlandırması için ayrıca ekstra para vererek hemen anında yeniletebiliyorsunuz ama bu oyunda zaten level, süre dolmasını beklediğiniz için levellerken de gece işte ya da gündüz ne zaman kullanmıyorsanız o zaman levellemeniz daha mantıklı. Şimdi ayakkabıyı her levellediğinizde size puan getiriyor. Şurada bakın base var, point var. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Base ayakkabınızın başlangıç değerleri. Point de siz her levellediğinizde size verdiği puanlar. Biz bu ayakkabının hemen hemen elimize geçen her pointini en üstteki ne basmışız? Yani verimliliğe basmışız. Bir de alttakine de birazcık basmışız. O da ne dayanıklılık arkadaşlar. Şu an aradaki iki şeyin çok aşırı bir öneminin olmadığını söylemiştim. Luck birazcık önemli. Luck'la ilgili konuya da geleceğiz. Ama Comfort şu an için GMT kazanmadığınız sürece, 30 level olmadığınız sürece bir önemi yok Comfort'un. Biz o yüzden verimliliği maksimuma çıkartmak için üsttekine bastık. Bu ayakkabı başlangıçta bize 17 puanla gelmiş. Üsttekinde verimlilikte, dayanıklılıkta da 11 puanla gelmiş. Biz gelen Ramazan, puanlarla... çok özür diliyorum, uzamasın diye kesiyorum. Yani kısaca level arttırmak bazı güçlerimizi arttırıyor ve burada optimizasyon yapmış olup para kazanmış oluyoruz. Şimdi hemen Ömer Faruk'a geçiyorum burada. Çok önemli bir soru daha. Ömer Faruk, peki bu ayakkabıyı ben nasıl en optime şekilde kullanabilirim? Yani bu ayakkabıda hangi levellerimi arttırmalıyım? Bunu nasıl görebilirim ayakkabımda? Bunun için bir yardımcı kaynak var mı? Evet, bunun için bir yardımcı kaynak var. Stepin Guide adında. Orada Açabilir base miyiz? puanları, tabii açabilirim, hemen bir Açarak ekran paylaşıyorum. gösterelim. Tanıdık vardı. Hazır Ekran olduğunda geldi söyle. mi? Ekran gelmiş olması lazım. Geldi. Hazır mısın? Vereyim mi yayını? Evet, hazırım. Hı. Verdim. Evet, sendeyiz. Tamam. Şimdi bu ayakkabımın genel özellik, puanlarının basılmış özellikleri bu şekilde. Ben burada base puanlarını baz alacağım. Ardından Stepin Guide'e geleceğim. Ben Arkadaşlar base bas, bir dakika. Base demek şu demek. Yani daha ilk aldığınızda, yani aslında ilk doğduğunda diyeyim size, arttırılmamış puanları. Ana puanlar. Ayakkabı bu Ana puanlarla puanlar doğuyor. Aynen. Evet.
Bu Stephen Guide üzerine geldim. Ayakkabımın değerini seçtim. Common. Tipi Walker. Levelini belirliyorum burada. Benim ayakkabım 6 level. 6 leveli seçtim. Günlük enerjimi seçiyorum. Bende bir adet ayakkabı olduğu için 2 tane enerjim var. Base puanlarını yazdım buraya. Şimdi diyor ki bu base puanlarıyla günlük 1.55 GST kazanabilirsin. Maliyeti düştüğüm zaman. Maliyeti ne kadar? 2.96 GST diyor. Önceden bu optimize butonu yoktu. Ben buradan tek tek ayarlayarak en verimli halini bulmaya çalışıyordum. Gördüğünüz gibi efficiency butonunu arttırdığım zaman buradaki GST miktarı artıyor. Buraya bir optimize butonu getirdiler. Tak bastım. Bana dedi ki bu ayakkabının bu leveli ve base puanları da baz aldığımız zaman en optimize haliyle 7.09 GST kazanabilirsin dedi. Şöyle bir şey var. Şimdi markette bakıyorsun işte ayakkabının floor price'ı 10 Solana diyelim. 9 Solana'ya koydu bir tane adam. Ben bunu hemen bir resetleyeyim. Adam 9 Solana'ya koymuş. Tüm puanları Luck'a vermiş. Benim buradaki amacım GST kazanmak ise Luck'a verdiği için ben buradan GST kazanamam. En verimli hali olması için ben buradan optimize butonuna bastım. Efficiency ve resilience kısmına en verimli olacak şekilde benim adımı burada yerleştirdi puanları. Peki ilerleyen levellerde nasıl yapacağım? 7. levele geçtim. Peki ben bu puanı nasıl arttıracağım? Yine aynı şekilde bu siteye gelirsiniz. Optimize butonuna basarsınız. Diyor ki bundan 7. levelde de tamamen puanları efficiency kısmına verin dedi. 8'e geldim. 9, hatta Evet direkt zaten 9'a bak attım. luck ve comfort kısmı tamam sende diyor zaten. Okey diyor yani. Bir şey yapmana Aynen. gerek yok diyor burada. Evet. Şimdilik GMT kazanılmadığı için bizim buradaki işte kazanç sağlamak adına amacımız en verimli GST'ye ulaşmak. Şimdi 9. levele geldim. Optimize'ye bastım. Hala efficiency kısmını yükseltiyor bende. Resilience kısmına vermedi de. Çünkü diyor ki en verimli bu şekilde kazanabilirsin. 14. levele geliyorum. O zaman bastım. Şimdi resilience kısmına 14 puana getirdi. Ama 13. puana gelirim basayım. 13. levele kadar hala resilience'ım diyor ki buna verme diyor. Bundan en verimliyi kazanamazsın. 14. levele geldim. Bastım. Şimdi buna biraz daha verebilirsin diyor. Buradaki Arkadaşlar dolayısıyla çok güzel anlattın bu arada. Teşekkür ederiz Ömer Faruk. Burası da ayakkabınızda maksimum GST kazanmak isteyenler için. Bakın maksimum GST kazanmak isteyenler için kullanacağınız mükemmel bir site olarak ön plana çıkmakta. Şimdi hemen diğer soruya gelelim. Aklınıza soru gelirse bu arada sorun sizde. Ayakkabını ölüyor mu? Sorusu Ramazan. Ayakkabı ölür mü Ramazan? Evet, Bunun bir yılı var mı? Ayakkabının herhangi bir şeyi yok arkadaşlar. Ömrü yok. Ayakkabı ölmez. Ama kullanılmaz hale gelebilir. Yani kazancı düşürmek oluyor bu da. Para kazandırması düşebiliyor. Bu da 50 ile 100 can arasındaysa şuradan hemen ekrana verelim yine. Evet, şurada görmüş olduğunuz bakın bizimki %100. Şu ayakkabıya geçelim, bu da %100. Biz hep ayakkabılarımıza iyi bakıyoruz. Bu 93'e düşmüş mesela. Bunu çok kullanıyoruz çünkü. Burası 100 yani 50'ye düşerse %100 tam can oranı. Şey gibi düşünün. Bir oyun oynuyorsunuz. Counter Strike mesela, orada 100 canınız var. İşte azaldıkça ne oluyor? Yeniden doğma ihtimaliniz var. Onun gibi düşünebilirsiniz aslında. Ayakkabı hiçbir zaman ölmüyor ama kullanılmaz hale gelme ihtimaliyle şey var. Şurada gördüğünüz 50 puanın altına düşene kadar bir sıkıntı yok. Ama 50 puanın altına düştüğü zaman artık para kazanmanız bayağı kötüleşmeye başlıyor, düşmeye başlıyor. Sonra ayakkabı buradan sıfıra doğru gittikçe ayakkabıyı artık kullanılmaz hale getiriyorsunuz ki biz onu hiç yapmadık. Yani sıfıra getirip de denemedik açıkçası. Nasıl bir ekran çıkıyor karşımıza ya da ne uyarı çıkıyor. Çünkü Ama biz bu ayakkabıda para kazanmak için yaptık yani mantıken. Adamlar da bunu demişler ki bunu sıfıra düşürürsen yani giderek azalıyorsa bir süre sonra para kazanamayacak hale gelirsin. Tam sıfıra düştüğünde hiç mi kullanamıyoruz hocam diye soruyorsanız da açıkçası onunla ilgili şu an bilgi yani denemedim. Öyle bir ayakkabı da bulundurmak istemem. Sıfıra düştüğünde de muhtemelen yani yürüyorsundur ama böyle çok para kazandırmıyordur. Yani inanılmaz çok az kazandırıyordur muhtemelen diye düşünüyorum. Ya zaten bu gereksiz bir şey olur. Gereksiz bir çaba olur. Yani kulağımızı da arkadan tutmaya da gerek yok. Sonuç olarak enerjiniz ayakkabının o değerlerini %50'nin aşağısına düşürmeyin dememiz bu soruya cevap için yeterli. Bir de adamlar yani burada şey de yapmamışlar yani sistemi aslında devamlılığını da sağlamışlar. Sana sürekli ayakkabına bak da demiyor yani %50'ye düşene kadar
bir şey yok diyor. Kullanabilirsin diyor. Yani kazancın aynı o diyor. Oran değişmiyor diyor. Hemen %50 hemen aynı diyelim. Hemen hemen yani aynı. hemen hemen aynı. Evet. Yani tabii Evet. tam tutmakla şey değil de %100 tutmakla aynı değil de hemen hemen aynı. Hı. Evet, bu soruya da cevap verdik. Yani sonuç olarak ayakkabınız ölmüyor arkadaşlar. Ayakkabınızı ne yapabilirsiniz? Geliştirebilirsiniz. Şimdi aslında level kısmında bir şey atladık Ramazan. Sonra arkadaşlar bilmediğimizi düşünüyor yayından sonra. Biz hepsine cevap vermeyince. Arkadaşlar şimdi Ramazan level 7 bir ayakkabı bu. Şu an önümde açık 7 değil mi? Ekran geç gelmiyorsa. Evet 7. Hı hı. Level 7 ayakkabını bir level 8 yapmaya çalışır mısın? Az önce hemen göstermiştim. Tekrar göstereyim. Hemen Bir şu daha yok. şekilde. Başka bir soruyla bağlayacağım o yüzden. Buyurun. Evet, level 8 yapmak istediğinde 8 GST gidiyor Ramazan. 4'te Evet. 4 gidiyor, 5'te 5 gidiyor, 6'da 6, 7'de Yok. 7, 8. 5'te Pardon. 5 5'te 5 gitmiyor. Pardon, 5'e atladım. Onda tamam 5'ten başlayalım. 5'e de söyleyeceğiz. 6'da 6, 7'de 7, 8'de 8. 9'da 9 gidiyor da Ramazan. 10'da niye 30 tane gidiyor? 30'du değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Onda 20 gidiyor olması lazım. Ben de daha ona geçmedim de. O 5'te 10, Dur, 10'da hemen. 20 olması lazım. Hep 2 kat yani 2 katı 2 kat. gidiyor. 10 evet doğru. 10'da 20. Peki 5 level, 10 level, 15 level, 20 levelde niye? Yani niye demeyelim aslında. Buna niye diye bir soru sormaz ama yani 5, 10, 15, 20, 25 gibi özel levellerde zaten sonuncusu da 30 arkadaşlar. GST fazla mı gidiyor? Soru böyle olsun. Evet GST fazla gidiyor. 5 levelde yani tam Bu arada önemli 10'da leveller. 30'muş Ramazan. Doğru biliyormuşum ben. Bilgin olsun. Öyle mi? 10'da 30. Evet. Tamam. Biz de Aha. daha ona geçmedik. Yani arkadaşlar biz de iş yani açıkçası mantıklı Öğreniyoruz. Evet. şekilde öğrenerek gidiyoruz. Yani yeni başladığımız bir şey. Sürekli level arttırmanın da bir anlamı yok. Çünkü kazancı kazanarak arttırmak daha mantıklı. Sisteme dışarıdan para sokarak arttırmayı ben mantıklı bulmuyorum. Bunu alıyorsan kullan yani. Ticaretini yapma. Bayat para kazan mantığıyla bakıyorum olaya. GST zaten kazanma imkanı var. Dışarıdan niye bir daha alıp sokasın? İlk 5 levele kadar mantıklı olabilir. 6-7 GST harcıyorsun ortalama işte 1 levelde 1, 2 levelde 2, 3 levelde 3. 6 taneyle 4 levele geliyorsun. 10 taneyle 5 level olabiliyorsun mesela yani 5. levele gelebiliyorsun. 5. levelde de ayrıca onu harcaman gerekiyor da yani 4 leveli tamamlamış oluyorsun. Burada ilk başta da bunu harcayarak mesela GST kazanma oranını arttırabilirsin level yaparak. Neyse şimdi gelelim. Her 5 levelde bir ilk 5 levelde mind açılıyor. Yani ayakkabınızın doğurma özelliği açılıyor arkadaşlar. İlk 5 levelin bu özelliği var. 5. level burada en önemli özelliklerinden bir tanesi ayakkabınız 5. level olduktan sonra 2 tane ayakkabınız varsa 48 saat sonra o ayakkabınız artık yeni bir 2 ayakkabıyı birleştirerek yeni bir ayakkabı doğurabilir hale geliyor. Ve ayrıca şurada görmüş olduğunuz soketler var. Bakın buralarda soketler var. Ayakkabı alırken buna da dikkat edebilirsiniz. Ayakkabı özelliklerinde bunların da ileride çok işe yarayacağını ben düşünüyorum şahsen. Biz alırken çok aşırı üzerinde durmadık çünkü şu an için kullanılabilir şekilde değil de hemen hızlıca yapmamız lazım. Her şeyde geleceği düşünmek değil. Hemen birazcık size de fayda sağlayacak şekilde yapmamız gerekiyordu. Bunu daha sonrasında satıp ona göre bir ayakkabı alabiliriz. C yazıyor arkadaşlar. Ne var burada? Comfort soketi var. Comfort soketini 5. levelde açabiliyorsunuz. Bakın şurada ikinci bir comfort soketi Ramazan var. dur şu soruyu sorayım da öyle anlat. Hani yayın bölmesi yapacağız ya. Tamam. Soketler nedir? Ne işe yarar Ramazan? Evet, soketler her 5 levelde bir açılan ekstra puan kazanmanızı, ekstra ayakkabınıza şuradaki aşağıdaki puanların özelliklerini, kıdemini arttıran şeylerdir arkadaşlar. Rozet gibi düşünebilirsiniz açıkçası. Buradaki soket ilki bize 5 levelde açıldı ve comfort soketi. Comfort şu an için işimize yarayan bir şey değil. Comfort daha sonrasında 30 levelden sonra ve Stephen'ın white paper'ında belirttiği üzere 150 bin takipçiye ulaştıklarında Twitter hesaplarında o özelliği aktif hale getirecekler. Şu an GMT kazanamıyoruz. GST kazanabiliyoruz. Burası 5 levelde. Şu sağdaki 10 levelde. Şurası 15 levelde. Burası da 20 levelde. Bakın arkadaşlar 20 levelde açılacak soket yerleri. Bu soketler ne oluyor? Hemen şuradan bir geri gidip şuradan markete gireceğim. Aslında bizde de soketler var da. Ona da gelecek. O da gelecek. Bir dakika. Evet şuradaki Sırayla. Gems bölümünden buradaki soketlerden alarak size ekstra puan sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradaki özelliğinize göre. Mesela şu neye sağlıyor? Resilience'a ekstra özellik sağlıyor. Bunu 0.10 solana ödeyerek onun
de şeyini arttırabiliyorsunuz. Özelliğini level atlamadan da o diğer levele gelene kadar bu soketi kullanarak o ayakkabının bu özelliğini daha fazla daha verimli halde kullanabiliyorsunuz yani. Evet Ramazan, teşekkür ediyoruz bunu da. Peki hemen şu soruya gelelim. Şimdi sen de kutu düştü. Aslında ilk yayında bahsetmiştik bundan. Yani bir şey var orada, bir sandık var. Bu sandık nedir? Bu sandıktan bize kaç tane düştü? İçlerinden ne çıktı? Nasıl düşer? Şurada hemen bir dakika. Şu yayını şurada birazcık bekleteceğim. Size hemen şuradaki fotoğrafı açayım. Bak, evet. Geri geldik. Evet arkadaşlar, bize bu sandıktan daha önce bir kere daha düştü. Şu an az önce gördüğünüz ekranda da açılmamışı duruyordu. Biz bunu bir tanesi düştü, bir tane daha düştü sonrasında. Şöyle, biz bunu 5 enerjiye ulaştıktan sonra, yani ayakkabıyı mindladıktan sonra 2 gün üst üste düştü aslında. Evet. Koşarken 5 enerjiye ulaştıktan sonra bayağı fazla koşmak gerekiyor. Zaten. Yukarıda görüyorsunuz işte, yani 6 kilometre 800 metre koşmuşlar arkadaşlar. Burada bu enerjiyi harcarken kutu düştü. Yani kutu geliyor böyle şuraya düşüyor. İşte buraya düşüyor mesela. Buradaki yere yerleşti, geldi kutu. Daha sonrasında bu kutuyu açalım mı diye baktığımızda ne olduğunu böyle görebiliyoruz. Bakın Common Mystery Box yazıyor arkadaşlar. Level 1 yazıyor. Daha öncekinde de buna benzer bir şey yazıyordu. Yine aynı şekilde Common'du galiba. İsmi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunu şimdi açmak istersen o zaman direkt düşer düşmez 6 gün süresi oluyor arkadaşlar. 6 gün, yani 6 çarpı 24 144 saat süresi oluyor. Eğer hemen açmak istersen 44 civarında bir GST istiyor senden. Şu an biraz saati azaldığı için 36'ya düşmüş. Sonrasında beklersen açabiliyorsun ya da işte direkt o GST'yi harcayarak açabiliyorsun. Şu Games kısmına geçtiğimizde içinden bunlar çıktı arkadaşlar. Biz de bunları gelip ayakkabılarımıza az önce gösterdiğimiz soketler olarak yerleştirebiliyoruz. Mesela ya da satabiliriz de istersen. Ya da evet, az önce gösterdiğimiz şeyde de yine şuradan Games'e basarak ya da buradan Sel'e basarak da satabiliyoruz. Birine transfer de edebiliyoruz. Kendi ayakkabımıza yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Kendi ayakkabımıza yerleştirmek için mesela diyelim bizdekiler de hep Comfort maşallah. Evet, Comfort olduğu için şu an ona uyumlu değil. Bu Comfort'u açık hale getireceğiz ve oraya yerleştirmek üzere diğer Games bölümünden onu seçebileceğiz. Buradaki bunlardan seçebileceğiz. Şunu aktifleştirmemiz gerekiyor sadece. 20 GST harcayarak. Evet. Bununla ilgili yeni kutular düşerse, bu arada şöyle bir şey arkadaşlar. Her ayakkabının kutu düşme oranı farklı. Şuradan lock'tan belli oluyor. Bize en çok yüksek bizde Runner'ın ki zaten 13.3. Şimdiye kadar 2 gündür 2 kutu düştü. Bakalım bugün de düşecek mi? Bugün kaçta koşacak? Bugün 4'ten sonra işte enerjimiz tam fullenince 5 gibi. Abi adamı öldüreceksiniz. Kaç kilometre koşmuş öyle. Bir de Aynen, arkadaşlar bu koşucu ayakkabısı 6.86 kilometre mi? Evet, şu 6.86. Bu ayın tarihte yazıyor arkadaşlar. Bakın ayın 31'i yazıyor burada. Bakın ayın 31'inde dün 6.86 koşmuşlar ve 32 GST para kazandı. 32.71 para kazandırmış bize. Şuradaki bir gün öncesinde yine aynı şekilde 4.39'da bitmiş bu sefer kilometre olarak. Yani bu hızınızla alakalı. Birazcık antrenmanın tadını çıkarmış. Arkadaşlar çok fazla koşmayı sevdiği için süratini arttırdığı sürece şey artıyor. Bayağı böyle 15 kilometrenin üstünde koşmuşlar galiba saatlik ortalamada. 25 dakikada adamlar 7 kilometreye falan yaklaşmışlar yani. Bir önceki gün mesela, bu da ayın 30'u, bakın burada yazıyor. Burada 4.39 koşmuşlar 25 dakikada. Yani burada da yaklaşık işte 12 kilometre, 11-12 kilometre hızla koşmuşlar. Yine aynı şekilde enerji daha kısa mesafedeyken bitmiş. Burada önemli olan, biz runner ayakkabı kullandığımız için hızları daha önce anlatmıştık. 8 kilometrenin üzerinde olduğu sürece para kazandırıyor. Çok aşırı hızlı koşmalarının da bir şey kazandırmadığını, yani çok aşırı bir şey fark ettirmediğini gördük. O aralıkta kalmak yeterli. Hatta bana söyledi, yani bayağı hızlı koştuk ama dedi ekstra bir kazanç görmedik dedi yani. Düne göre sadece 1,5 tane falan fazla GST kazanılmış arkadaşlar. Tamam Ramazan, teşekkür ediyoruz. Burayı da açıklamış olduk. Şimdi yine çok merak edilen bir şöyle söyleyeyim, soru daha geliyor. Bunu ben cevaplayayım, hem sen dinle.
arkadaşımla birlikte ortak ayakkabı kullanabilir miyim? Ya da herhangi bir dostumla birlikte ortak ayakkabı kullanabilir miyim? Bu sorunun gelme sebebi de şu arkadaşlar. Çünkü enerji bası var adamın. İşi var, gidemiyor, koşamıyor. Bunu arkadaşıma göndersem mi olur yoksa ona nasıl kullanır? Arkadaşlar eğer bir arkadaşınıza ayakkabıyı transfer ederseniz, bakın transfer ederseniz 24 saat cooldown sürecine girer. Yani o ayakkabıyı 24 saat kullanamazsınız. Ama bunun bir çözümü var arkadaşlar. Arkadaşınıza güveniyorsanız eğer, yani güvendiğiniz bir kişi olması gerekiyor. Normal uygulamayı indirip sizin bilgileriniz üzerinden giriş yaparsa arkadaşınızla birlikte bu ayakkabıyı kullanabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin bakın. Sonuçta adama cüzdanınızın şifresini vermiş olacaksınız ve bu adam bu ayakkabıyı başkasına transfer edebilir. Yani ancak güvendiğiniz bir kişi ise kendi bilgilerinizi girip şey yapabilirsiniz. Mesela bizim arkadaşımız çok eski arkadaşımız. Bizim yerimize koşuyor. Kendi telefonundan giriyor. Bizden bir kod istiyor sadece. Sonrasında bizim Walker ayakkabımızda olduğu zaman biz Ramazan'la yürümek istediğimizde de kendi telefonlarımızdan ne yapabiliyoruz? Yürüyebiliyoruz. Ama birbirimize transfer yapmıyoruz. Niye birbirimize güveniyoruz? Bu soruyu da bu şekilde açıklamış burada olalım. şu var. Arkadaşlar deneme amaçlı bile olsa şuradaki cüzdandan spending'deyken bunu kullanabiliyorsunuz. Olur da gidip wallet kısmına bu ayakkabıyı transfer etmeniz gerekiyor mesela bu şey yapabilmek için. Şuradan transfere basıyorsunuz mesela. Bunu onayladığınız zaman enerjiyi de şey yapabileceğini söylüyor da ayakkabıyı birine göndermeseniz bile şuradaki cüzdanınızın wallet kısmına attığınız zaman geri tekrar aldığınızda otomatikman cooldown'a düşüyorsunuz bu arada. Ayakkabıyı yani birine göndermeseniz bile deneme amaçlı cüzdana atmayın. Direkt 24 saatlik cooldown süresi geçerli oluyor. Cooldown'da 24 saat o ayakkabıyı kullanamamak. Evet. Evet. Bunu da cevaplamış olduk. Yayında uzadı yine. Çok hızlı bir şekilde bitireceğiz. Ben şu sorulara bakıyorum bir yandan. Arkadaşların aklına takılan bir şey varsa şu an yayında olan arkadaşlarımız onlar sorsun. Halil abi dışarıda kalmış. Onu da alalım. Ekran sende mi Ramazan? Ekran bende evet. Heh, tamam. Ekran bende. Arkadaşlar şu an hala kiralama özelliği aktif değil. Burada ayakkabı mı alayım, kutu mu alayım diye düşünürseniz de ayakkabı aldığınızda şuradaki oranlarına bakarak alabiliyorsunuz. Kutudan ne alacağınız, ne çıkacağı belli olmayabilir. Yani kutudan sonuçta içinden çıkarken oranlarını bilemiyorsunuz. Ayakkabı alırken ama şuradan içerisinde hemen şurada pointlerine, base pointlerine bakabiliyorsunuz. Evet Alican. Bir şey soruyordun. Bir arkadaşımız sormuştu. Move to Earn için Launchpad projesi var mı? Takip ettiğiniz proje var mı diye sormuştu. Bunun cevabı arkadaşlar bugün atacağımız videoda var aslında. O videoyu iyi dikkatli dinlemeniz, izlemeniz lazım. Launchpad haberimiz de var arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda 20 gün içerisinde olacağını düşünüyoruz. Tamam Alican. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bakıyorum hiç böyle eskiden kalma cevaplamadığımız soru var mı diye. Ramazan sen de çıkacaktın değil mi ya? Sorun yok, devam ediyoruz. Yayında cevapsız kalmazsa sorularımız. Yo, bu arada arkadaşlar Barış Hoca'nızın doğum günü canlı yayındayken de onu bir kere daha teşekkür ederim. Yapalım. Çok sağ ol, çok Ramazan, çok teşekkür ederim. Canlı yayında yani adam doğum gününde bile canlı yayında işi bırakmıyor. Bu arada şöyle bir ufak bir nüans vereyim. Binance etkinliğine gittiğimizde bize hediye Binance yüzüğü verdiler arkadaşlar. Ben zaten böyle çok evlilik düşünen biri değilim ama adamlar resmen demişler yani kriptoyla buradaysanız kriptoyla evlisiniz gibi bir şey demişler. Bize yüzük hediye ettiler. İşimiz öyle oldu. Doğum gününde bile bırakamıyor işte Barış Hoca'nız gördüğünüz gibi. Sağ ol Ramazan, teşekkür ediyorum. Seviyorum çalışmayı. Zaten videosunu çektik, gördünüz. O yüzden şey yapmıyorum. Şimdi sorulara bakalım. Akşam bu arada çok güzel bir sürpriz hazırlamıştı arkadaşlarım bana. Proje ekibi Ramazan. Bir yarım saat ağladım sağ olsunlar. O da güzeldi. Tam 12'de aradılar beni. Çok güzel bir proje bulduk dediler. Tabii ben yemedim. Ben anladım o ayrı da. Yemedim. Ramazan'a aşağıdan yazdım dedim. Doğum günümü kutlayacaksınız değil mi yazdım. Ama çok güzeldi. Ama Barış şey bekliyordu. Ama güzeldi. Anladım çünkü yaptığınızı. Kuru bir kutlama bekliyordu ama ne yaptı? Tabii ki ağlatacak kadar da mutlu ettik arkadaşlar. Evet çok güzeldi, çok güzeldi. Telegram grubumuzda var bu arada onu izlemek isteyenler. Şimdi bakıyorum hemen sorulara. Arkadaşlar en avantajlı ayakkabıyı gösterir misiniz demişler. En avantajlı olmasını
gösteremeyiz. Şu an onu bulamayız orada. Gösterdik bütün bakın. Ömer Faruk bir ayakkabıdan ne kadar çok para kazanacağını gösterdi. Ramazan birçok faktörün önemli olduğunu gösterdi. Bunlara göre en uygun ayakkabıyı siz kendiniz bulmanız gerekiyor. En fazla kazanması noktasında da ne gerektiğini söyledik zaten. Bunu cevaplamıştık. Evet, nasıl para yatıracağız kısmına da hemen kısaca cevap verim Ramazan. Cüzdanda göstermene gerek yok. Bir önceki videoda var. Arkadaşlar bildiğiniz Binance'dan Solana ağ üzerinden bakın solu seçmeniz gerekiyor. Normal uygulama üzerindeki wallet'ınıza kolay bir şekilde transfer yapabilirsiniz. Aynı şekilde oradaki paralarınızla yine istediğiniz borsaya mesela GST Binance yok, MXC'de var mesela MXC'ye GST'nizi transfer edebilirsiniz ya da uygulama üzerindeki swap'ı kullanıp GST'lerinizi işte GMT'ye çevirip GMT olarak ya da sol olarak da ne yapabilirsiniz? Transfer edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Bakalım şöyle. Bir hafta önce bir miktar yatırdım. Bu kadar oldu. Teşekkürler diyor. Rica ederiz. Tabii her şey çok arttı bu süreçte. Arkadaşlar şu soruya da cevap verelim. Tek uygulamada 2 cüzdan yapamazsınız. Çünkü Evet. o ayakkabıyı cüzdana attığınız zaman o ayakkabı tekrar kullanmak istediğinizde 24 saat yine cooldown'a, yani başkasından transfer etmiş gibi olacaksın. Olmuyor yani. Yemez. Arkadaşlar günlük 2 saat ortalama 10 kilometre yürürseniz yaklaşık ne kadar kazanırsınız? Bir kere günlük 2 saat yürümenize gerek yok. Böyle bir sistem değil. Yani sizin bir enerjiniz var. O enerjinizle enerjin çok fazlaysa 10 ayakkabın falan varsa 2 saate bulur ama gördüğünüz gibi 2 saati bulmuyor 2 enerjiyle falan. Dolayısıyla çok yürümek çok para kazandırmayacak sana. Sana para kazandıracak etmenler enerjin. Bak bahsettik. Enerjin var. Enerjin dolduğunda ya da işte en maksimumda 6 saatte bir koşman daha iyi dedik GST kazanmak için. Yürüdüğünde ya da yürüdüğünde bunu kullandığında GPS'in iyi olduğunda işte ayakkabının canı hemen hemen full'e yakın olduğunda verimliliği Stepin Guild'den kontrol ettiğinde bu değerleri sağladığında maksimum para kazanabilirsin. Yani ben sabahtan akşama kadar çünkü maratoncu gibi 10 saat yürüyeyim dersen zaten enerjin bitecek. Yürüsen de bir işe yaramayacak. O zaman Onu o bu şekilde oyun, değerlendirebilirsiniz. öyle bir proje görürseniz bilin ki arkadaşlar o shit'tir. O da şıktır bu arada evet. Öyle sabahtan akşama ya bir nevi madencilik yapıyorsunuz aslında farkında olmadan. Adamlar yani telefon, yani farkındayız da yani para kazanıyoruz bu işten tabii ki. Ama adamlar bu sistemi bir enerjisiz hale getirmişler. Herkesin telefonu birer miner'a dönüşmüş yani. Bunu anlamak gerek. Evet Ramazan senin de vaktini almayalım. Şimdi doğum günümü kutlayan arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok sağ olun. Canlı yayını bitirelim. Çok güzel bir video geliyor birazdan. Çok süper bir video geliyor. O videoyu kaçırmayın. Yine bir ufkunuz açılacak bir böyle ne oluyoruz falan diyeceksiniz. Öyle bir video geliyor. Move to Earn oyunlarına, Move to Earn'lere bakmaya devam edin. Bakın. Devam edin. Evet bir tane güzel soru var bu arada onu da cevaplayayım. Bende 2 ayakkabı var. Birini arkadaşıma transfer ettim. O zaman enerji bağımsız oluyor mu? Çok güzel bir soru. Olur evet tabii ki. Bu da mantıklı bir şey. Yani şöyle 2 tane ayakkabınız var diyelim. Bir ayakkabınız da olsa 2 enerjiniz var. 2 ayakkabınız da olsa 2 enerjiniz var ya arkadaşlar. Bu arkadaşımız bunu sormuş. Burada arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Unutmayın gönderdiğinizde 24 saat cooldown'da kalacak. Yani arkadaşların 24 saat kullanamayacak. Ama sonrasında kullanılabilir hali gelecek. Buradaki mantık da şu zaten 1'den 3'e atlamalarının sebebi şu. O zaman niye 2'ye alalım diye düşünürseniz arkadaşlar 2 tane ayakkabınız olmasa mind yapamıyorsunuz. Yani sistemin her yeri düşünülmüş aslına bakarsanız. Ama senin mantığında çiftleştirme yapmayacaksan eğer tabii ki arkadaşına transfer edip 2'şer enerji şeklinde kullanabilirsin. Bunu karı koca olanlar da sormuştu arkadaşlarımdan mesela. Yani mesela ikisi de beraber yürüyüşe çıkıyorlar. Telefonlarına birer tane almışlar. Tek cüzdanda olması yerine ikisinin telefonunda aynı anda ya da farklı anlarda. İkisi de aynı şekilde para kazanıyor. Bir de şunu gördüm arkadaşlar. Şimdi burada aslında white paper'da bununla ilgili ipucu var ama tam olarak söylenmemiş. Şimdi bizim koşucumuz arkadaşlar stabil bir şekilde her gün koştuğu için öyle bir şey yazıyor ama tam açıklanmamış dediğim gibi. Hep koştuğu için kutu düşme olasılığı da artıyor galiba. Yani kaç gündür koşuyor Ramazan? Ayakkabı aldığımızdan beri kaç gün oldu? Bakalım hemen burada bütün kayıtlar var hemen söyleyeyim. Ya ortalama söyle önemli değil yani. Ortalama kaç gün oldu?
Ortalama 10 gün oldu yaklaşık. 10 gün oldu evet. Ha, 10 gündür stabil koşuyor. 9. 8. günden itibaren arkadaşlar 2 tane 8. gün 9. gün öyle diyelim yani yaklaşık olarak kutu düştü. Burada da şunu anladım galiba şöyle oluyor. Sen ayakkabı alırsan ve bu uygulamayı düzenli kullanırsan her gün görevleri yani görev dediğin aslında senin para kazanman öyle söyleyeyim. Yerine getirirsen sistem de seni daha fazla ödüllendiriyor. Tabii ki burada tek başına bu etmen yok. Mesela işte ayakkabının tabii ki Ramazan'ın bahsettiği o luck işte şanslılık oranı denilen şey de söz konusu. Ama genellikle böyle oluyor diyebiliriz. Arkadaşlar bakın bu videonun amacı tekrar söylüyorum. Bu videonun amacı Move to Earn oyunlarına sizin dikkatinizi çekmek. Şu mantaliteden her zaman uzak olun. İşte GMT ne olur, GST ne olur, uzak durun arkadaşlar. Bu program nasıl işler, işe yarar mı, bana göre mantıklı mı, ben yürüyebilir miyim, ben koşabilir miyim, ya da ben jog atabilir miyim, ben bu uygulamayı indirirsem bunu kullanacağım mı? Çünkü bunu kullanmazsanız para kazanmıyorsunuz. Noktasına biraz daha kafayı yorarsanız hem bunu daha güzel oturtmuş olursunuz, hem paranız boşa gitmez, hem de bundan para kazanabilirsiniz. Bununla ilgili zaten her gün kullananlar için çok fazla geri dönüş alıyorum. Bakın benim bir ayakkabım yok mesela kişisel olarak. Kendi telefonum üzerinden kişisel olarak ayakkabım yok. Niye yok biliyor musunuz? Şöyle belki alırım bir tane, o da ayakkabının fiyatı artar diye alabilirim ama almadım şu an. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü ben yürüyemem de koşamam da şu an. O kadar vaktim yok. Bu işi böyle görmeniz gerekiyor. Yani siz eğer yürümeyecekseniz, koşmayacaksanız ayakkabı almayın arkadaşlar. Onu öyle söyleyeyim. Çünkü bu sistemin mantalitesi her gün yürümek, her gün koşmak üzerine kurulu. İşte yürüyüş yapanlar yürüyebilir, koşmak isteyenler koşabilir. Şu alternatif var. Şimdi evinizde birisi yürüyordur. Ona vermek zorundasınız. Ben açıkçası ona da girmek istemiyorum. Çünkü evdeki birini de bu işe bağlamak istemiyorum arkadaşlar. Yani çünkü bu sefer diyelim ki işte babama söyledim. Babam yürüyor normalde her gün ama adamın ertesi gün yürümek istemeyecek. Ya ben şey diyemem ki hani baba yürür müsün diyemem. O yüzden ben bunu almadım. Şimdi başka sorular yoksa hemen şöyle söyleyeyim. Bitget'in Launchpad'i var. Biliyoruz video gelecek arkadaşlar. MXC'nin Launchpad ile ilgili videoyu kanalda izlemeyi unutmayın. Move to Earn videosu gelecek saat 5 gibi. Çok güzel bir video. Saat 5'te saatlerinizi kurun. Hepiniz kendinize iyi bakın. İlerleyen yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Ramazan eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Yayını beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet, son bir kez de yayını beğenirsek sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Doğum günü kutlu olsun. Sağ ol kanka.